Şu an mutfağınızda o çizilmez tavada ailenize masumca yemek pişiriyorsunuz. Fakat o tavanın yeryüzündeki insanların %99'unun kanına sızan ölümsüz bir zehri sakladığını bilmiyorsunuz. DuPont bu sessiz katliamı 50 yıl boyunca izledi. Bedelini ise mutasyona uğrayan bebekler ödedi. Yıl 1945. İkinci Dünya Savaşı yeni bitmiş, herkes geleceğe umutla bakıyor. Tam bu sırada kimya devi DuPont, ev hanımlarının hayatını kurtaracak bir mucizeyi piyasaya sürdü. Teflon. Artık yumurtalar tavaya yapışmayacak. Mutfak temizliği saniyeler sürecekti. Bu modern dünyanın en kusursuz icadıydı. Satışlar patladı. Teflon sadece mutfaklara değil, su geçirmez montlara, leke tutmayan halılara, şampuanlara, kozmetik ürünlerine ve hatta çocuklarınıza yedirdiğiniz fast food ambalajlarına kadar her şeye sızdı. Ancak bu pırıltılı mucizenin karanlık, yapışkan bir sırrı vardı. Teflon'un o kusursuz kaygan yapısını sağlayan şey, 3M şirketinden satın alınan C8 kod adlı sentetik bir kimyasaldı. Doğada asla bulunmayan, biyolojik olarak asla parçalanmayan ve aslında ilk kez atom bombası projesinde uranyumu izole etmek için askeri tanklarda kullanılan bir canavar. İşin en korkunç yanıysa DuPont laboratuvarlarının içinde yaşayan bu canavarın insan derisine temas bile etmemesi gerektiğini ta en başından beri harfi harfine biliyordu. Teflon çılgınlığı dünyayı kasıp kavururken DuPont'un dev fabrikasının bulunduğu Batı Virginia eyaletindeki Parkersburg kasabasında kabus çoktan başlamıştı. Kasabadaki çiftçilerin inekleri aniden kan kusarak ve çıldırarak ölmeye başladı. Sular siyaha çalıyor, gözleri beyaza dönmüş, ağızlarından yeşil köpükler akan hayvanlar kendi sahiplerine saldırıyordu. Tam 153 inek iç organları çürüyerek can verdi. Kasaba halkı ise nedensiz kanser vakalarıyla yavaş yavaş kırılıyordu. Şirket paniğe kapılıp içeride en gizli seviyede bir deney başlattı. 1981 yılında yapılan gizli fare deneylerinde C8 maddesine maruz kalan fare yavrularının gözleri olmadan doğduğu kanıtlanmıştı. Bunu gören şirket yönetiminin yaptığı şey ise şok ediciydi. Şirket içi yazışmalara göre C8 hattında çalışan hamile kadın işçilerin kan örnekleri ve doğan bebekleri yakından takip ediliyordu. Risk tüm çıplaklığıyla bilindiği halde üretim durdurulmadı ve o kadınlar o zehirli hattan çekilmedi. Ortaya çıkan tablo kan dondurucuydu. O hatta çalışan işçilerden birinin bebeği olan Bucky Bailey tek bir burun deliği ve deforme olmuş bir yüzle doğmuştu. Diğer işçilerde de peş peşe anomaliler görülüyordu. Peki dünyanın en prestijli şirketlerinden biri olan DuPont bu katliam raporlarını görünce ne yaptı? Üretimi durdurup halkı uyardı mı? Hayır, tam aksine. Bu korkunç verileri içeren dosyaları imha ettiler ve bu zehirli atıkları binlerce varile doldurup doğrudan kasabanın içme suyuna, nehre ve toprağa döktüler. Çünkü Teflon onlara yılda 1 milyar dolar nakit kazandırıyordu ve bir kasaba dolusu insanın sağlığı bu devasa karın yanında sadece ufak bir muhasebe detayıydı. Fakat kusursuz sanılan her cinayet arkasında bir iz bırakır. Robert Bilott adında aslında tüm kariyeri boyunca dev kimya şirketlerini savunan kurumsal bir avukat, şans eseri kasabadaki çiftçi ölümlerini araştırmaya başladı. Bilott, kendi lüks hayatını ve kariyerini çöpe atmayı göze alarak devlete ve milyar dolarlık bir deve karşı yıllar süren inanılmaz bir hukuk savaşı başlattı. DuPont bu sinir bozucu avukatı yıldırmak için ona hiçbir indeksi, sırası veya tarihi olmayan tam 110.000 sayfalık karma karışık şirket arşivini yolladı. Amaçları onu bu kağıt yığınının içinde delirtip boğmaktı. Fakat Bilott aylarca ofisinin zemininde yatarak bu belgeleri tek tek okudu ve DuPont'un en gizli sırrını deşifre etti. Mahkemeye sunulan o belgeler şirket tarihinin en mide bulandırıcı itiraflarını içeriyordu. Şirketin en üst düzey yöneticileri C8 maddesinin karaciğeri mahvettiğini ve ölümcül kanser türlerine yol açtığını tam 50 yıl boyunca bilmelerine rağmen her şeyi örtbas etmişti. Washington'daki politikacıları ve denetim kurumlarını milyonlarca dolarlık bağışlarla susturmuşlardı.
Hatta kendi iç yazışmalarında dava açılırsa ölüm döşeğindeki insanlara ödenecek tazminatları önceden soğukkanlılıkla hesaplamışlar ve teflondan gelecek devasa paranın bu tazminatlardan çok daha yüksek olduğuna karar vermişlerdi. İnsan hayatının değeri, o masum çocukların sağlığı ve doğanın kendisi bir Excel tablosundaki basit bir eksi işaretiydi. Şirketin gözünde bizler sadece para kazanılırken feda edilebilecek önemsiz böceklerdik. Uzun yıllar süren, kasabalıların yavaş yavaş ölmesine ve avukat Billot'un sinir krizleri geçirmesine sebep olan mahkemeler sonucunda DuPont nihayet köşeye sıkışmıştı. Tarihin en büyük tıp araştırmalarından biri yapıldı ve tam 69 bin insanın kanı incelendi. C8 ile 6 ölümcül hastalık arasındaki bağ kesin olarak kanıtlandı. 2017 yılında DuPont binlerce mağdura 671 milyon dolar ödemeyi kabul etti. İlk bakışta devasa ve adil bir ceza gibi görünüyor olsa da gerçek şu ki bu rakam DuPont'un teflon satışlarından sadece 6 ayda kazandığı paraya eşit. Şirketin hiçbir yöneticisi, hiçbir CEO'su bir gün bile hapis yatmadı. Kanlı ellerini yıkayıp lüks villalarına döndüler. Bugün DuPont isim değiştirerek sanki hiçbir şey olmamış gibi hala milyarlarca dolar kazanmaya devam ediyor. İşin en acı tarafı ise C8 kimyasalının bilim literatüründe bir sonsuz kimyasal olmasıdır. Doğada asla kaybolmaz, parçalanmaz ve bedenden atılamaz. Şu an yağan yağmurda, içtiğiniz musluk suyunda, kutup ayılarının damarlarında ve evet, büyük ihtimalle sizin bu videoyu izlerken yan odada uyuyan masum çocuklarınızın kanında bu zehir dolaşıyor. Onlar milyarlarca doları alıp hayatlarına devam etti. Biz ise damarlarımızda ömür boyu taşıyacağımız bir saatli bomba ile baş başa bırakıldık. Evinizdeki o tavanın arkasında yatan 50 yıllık karanlık sır buydu. Dev şirketlerin kapalı kapılar ardında insan sağlığına, ailenize ve geleceğinize nasıl bir fiyat etiketi biçtiğini gördünüz. Eğer bu sistemin acımasız çarklarının nasıl işlediğini bilmek ve gerçekleri en çıplak haliyle duymak istiyorsanız hemen şimdi kanala abone olun ve bildirim zilini açın. Çünkü bir sonraki videoda belki de şu anda kapınızın önünde duran o Honda'nın, Toyota'nın, BMW'nin veya Ford'un direksiyonunda saklanan ölümcül bir sırrı açığa çıkaracağız. Kaza anında sizi koruması gereken ama aslında yüzünüze acımasızca şarapnel parçaları fırlatan bir saatli bombayı. Otomotiv tarihinin en kanlı ve en büyük örtbası olan Takata hava yastığı skandalını masaya yatıracağız. Hazır olun. Güvendiğiniz hiçbir şey göründüğü kadar masum değil. Unutmayın, en büyük oyun daima perdenin arkasında oynanır. Güvende kalın.